Bugün İstanbul Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. La Traviata'nın provalarına ve sahne arkasına konuk oluyoruz. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin yeni prodüksiyonu La Traviata 2024-2025 sezonunda sanatseverlerin karşısına çıktı. Aşk, fedakarlık ve kader çerçevesinde zamansız bir başyapıt olan La Traviata, oğul Alexander Dumas'ın 1948'de kaleme aldığı Kamelyalı Kadın romanının elde ettiği başarının ardından sadece edebiyat dünyasında değil, tiyatro ve bale gibi sahne sanatlarında da yankı uyandırdı ve zamansız bir hikayeye dönüştü. Giuseppe Verdi de muhteşem bestesiyle bu eşsiz hikayeyi bir opera başyapıtı haline getirdi. La Traviata, opera tarihinin en çok sahnelenen ve hayranlık uyandıran eserlerinden biri haline geldi. Türkiye'de, Ankara'da ilk kez 1954'te sergilendikten sonra defalarca opera programlarında yer bulan La Traviata, bu kez Devlet Opera ve Balesi baş rejisörü Recep Ay Yılmaz'ın sanatın tüm dallarından yararlanarak ortaya çıkardığı yorumuyla karşımızda. Ay Yılmaz, bu La Traviata yorumuyla izleyiciyi, kendisini yalnızca bir operada değil, insanlığın en temel duygularını işleyen bir yaşam tablosunun içinde bulmaya da davet ediyor sanki. Biz de bu muhteşem eserin heyecanına kapılıp kulislere konuk oluyoruz. Evet, şimdi AKM'nin koridorlarından, bu muhteşem atmosferden yürüyerek makyaj odasına geldik. Ve şimdi La Traviata'nın başrol oyuncusu Hale Soner'le birlikteyiz. Hale Soner o kadar güzel bir elbise, o kadar güzel bir makyaj, o kadar güzel bir enerjiyle bizi karşıladı ki sağ olsun. Bu kadar yoğunluğunun arasında, bu kadar aslında heyecanın arasında bizi de burada misafir ediyorlar. O yüzden öncelikle kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii siz böyle büyük bir zarafetle karşıladınız bizi. Bizim heyecanımız sizden büyük olabilir. Çünkü ben ne zaman böyle arka tarafa geçsem, bu kostümlerin, makyajın olduğu tarafa sizden daha çok heyecanlanıyorum. Neticede benim için burası hani çok nadir girdiğim, hani genellikle hep girmeye ve sizlere selam vermeye çalışıyorum ama sizin için burası çok olağan. Bu heyecanlar da çok doğal. Çünkü yılların sanatçısısınız ve La Traviata'yı da dördüncü prodüksiyonuyla daha doğrusu sahneye koyuyorsunuz. O yüzden biraz sizden dinlemek istiyorum aslında. Hem biraz eserden hem dördüncü farklı versiyonunu sahneye koymakla ilgili neler söylersiniz? Evet. Şimdi şöyle başlayalım. Kostümden siz övgüyle bahsettiğiniz için Gizem Betil ismiyle şu anda karşınızda gördüğünüz kostümleri size onurla sunuyoruz. Bunun dışında rejisörümüz Recep Ay Yılmaz ve orkestra şefimiz Alexandro De Marchi ve ikinci şefimiz Zdravka Lazarov'la beraber bu eseri sahneye koyacağız inşallah. Dekor tasarımında yine Çağda Çitkaya var. Bu prodüksiyon benim dördüncü prodüksiyonum. Çok heyecanlıyım çünkü İstanbul'da ilk defa oynayacağım. Bundan önce Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde, ondan önceki iki prodüksiyonumu da Almanya'da Magdeburg şehrinde ve Oiten Festspiele'de, Oiten Festivali'nde söylemiştim. Onlar çok tabii farklı prodüksiyonlardı. Bu çok daha farklı bir heyecan. Violetta'ya bir kez daha büyük bir başarıyla hayat veren Hale Soner, Devlet Opera ve Balesi baş rejisörü Recep Ay Yılmaz'ın eserini çok daha modern bir üslupta sahneye koyduğunu belirtip, ekibi oyunculuk anlamında çok rahat bıraktığını söylüyor. Violetta karakterini daha özümsememizi sağladı diye de ekliyor Soner. Eser ünlü Fransız yazarı Alexandre Dumas'ın Kamelyalı Kadın isimli romanından esinlenerek hazırlanmış ve Giuseppe Verdi'nin 4 perdelik bir operası. Kitaptaki ismi Marguerite Gautier. Ancak operadaki ismi Violetta Valeri bendeniz. Ve aynı zamanda rol arkadaşım Dilruba Bilgi. Gerçek hayatta yaşayan kişinin ismini tabii geçmeden edemeyeceğim. Asıl yani ana karakter, kitaba yazılmasına vesile olan kadın Alphonsine Plessis. Daha sonradan ismini değiştirip Maria Plessis oluyor. Bu 1800'lerde yaşamış bir kortizan kadının hikayesi.
dördüncü kez farklı bir prodüksiyonla La Traviata'da başrol oynuyorsunuz. 1954'te yanlış hatırlamıyorsam ilk kez Türkiye'de oynanıyor. Ama Evet. eserin ilk dünyada oynanması, ilk sahneye konmasıysa 1853. Evet. Yani 100 yıl sonra falan Türkiye'de Kesinlikle. canlandırılmış ama bir o kadar da kült bir eser. Herkesin çok beğendiği. La Traviata denince herkes böyle bir duruyor zaten. Ay kesinlikle gidelim, mutlaka bilet alalım ki büyük ihtimalle zaten bitmek üzeredir biletleri de. O kadar da ilgi görüyor. Hem seyircinin bu ilgisi, ayrıca sanatçılar da çok seviyor. Mesela Fazıl Say'ın da en sevdiği eserlerden bir tanesi. Hani Verdi'nin en sevdiğim eseri diye de bahsediyor Evet. bundan. Dolayısıyla hem seyircinin hem sanat dünyasının ilgisi çok yüksek bu eser. Bunu neye bağlıyorsunuz siz? Çok gerçekçi olmasına mı, zamansız olmasına mı? Şimdi bu eser Maria Piave'nin librettosunu yazdığı bir eser. Verdi'nin 19 günde yazdığı bir eser. Hem o dönemde hem de günümüzde çok ses getirmiş. Gerçekten insanların gerçek yaşantısı ile toplum görüşü arasındaki çelişkiyi anlatıyor. Dolayısıyla bu bağlamda da verizmo, yani gerçekçilik akımının ilk örneklerinden birini teşkil ediyor. Gerçeklik akımını temsil ettiğinden ve insanlığın temel meselelerinden olan aşkı ele aldığı için kendilerinden bir parça bulduğunu düşünüyor. Aşk konusunda ne kadar konuşsak da bir yere varmamız zor. Ama bu konuda sanat imdadımıza yetişiyor. Böyle dev eserlerle daha da kolay anlıyoruz insanlığın dev meselelerini. Sanat bunun için yok mu? İnsanlığın önemli meselelerini tarif etmek için. Neyse, bu konuların içerisinde kaybolup gideriz ama benim merak ettiğim şu: böyle kült bir esere sanatçılar nasıl hazırlanıyor? Tabii uzunca bir süreç. Normalde sahne hazırlığı rejisörden rejisöre değişir. Yani bazı rejisörler Recep Bey gibi daha titiz ve daha uzun süreli bir çalışma süreci isterler ki biz 1,5 aya yaydık bu eseri. Tabii böyle olduğu zaman çok daha hakim olduğumuz bir eser ortaya çıkıyor. Yani ne kadar uzun süre emek verilirse o kadar daha temiz bir iş çıktığını düşünüyorum ben kendi adıma. Ama bazı eserler oluyor ki işte çok daha 2 hafta içerisinde hazırlanan, sahneye koyulan eserlerde yaşamadık mı? Yaşadık, o şekilde de yaptık. Bazen öyle de gerekebiliyor. Hazırlanma süreci Evet, zaten evet. hep aynı. Yani sesimize dikkat etmemiz gerekiyor. Yediğimiz içtiğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Egzersizlerimizi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Partisyonu aldıktan sonra üstünde incelemeyi önce kendimiz, daha sonra orkestra şefiyle, piyanistlerle olan bir ensemble çalışmalarının olduğu süreç geçiyor. Yani hep bu şekilde devam ediyor. Çok yüksek sesle seslendiriyorsunuz. Mesela provaları evde yapabiliyor musunuz ve komşularınız hani Ben mesela, bu konuda çok şanslıyım. ben mutlu olurdum komşum olsanız. Evet, yani işte çok şanslıyım bu konuda. Komşularımla alakalı hiç şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadım. Evet. O yüzden herkese de inşallah böyle bir Böyle komşu nasip böyle etsin. komşu nasip etsin. Ev alma, komşu al şeklinde. Evet. Tabii siz de sanatçı bir aileden mi geliyorsunuz? Genelde böyle sorduğumda herkesin ailede hani birkaç kişi sanatçı oluyor ve oradan Ben çıkıyorlar. tamamıyla sanatçı bir aileden geliyorum diyebilirim. Annemin dedesi Türkiye'nin ilk flüt hocalarından. Dayımız orkestra şefi, Zürih'te yaşıyor, Kemal Akça. Hande Soner ablam olur, soprano, yine bu sene Don Giovanni eserinde başrol söyleyecek. Eşi Gökhan Ürben, keza operamızın çok değerli bas solistlerindendir. Yani bizim ailede annem babam hariç hepsi müzisyen diyebilirim. Evet. Bir araya geldiğinizde böyle aşka gelip bir şeyler söylemeye başlıyor musunuz? Yoksa aslında o sizin işiniz olduğu için uzak mı duruyorsunuz? Başka bir şey dinlemeyi mi tercih ediyorsunuz? Evde tabii ki zaman zaman şarkı söylediğimiz zamanlar oldu. Özellikle de gençlik dönemimizde ilk işe başladığımızda kendimize, ailemize de göstermek istediğimiz Evet. dönemlerde. Ama daha sonra tabii temsillerimize geldikleri için yani evde çok fazla açıkçası sunum yapmadık bu şekilde.
Peki o zaman şunu da sormadan geçmeyeyim. Dördüncü versiyon, dördüncü farklı versiyonla oynuyorum Evet. dediniz. Çünkü her yönetmenin sahneye koyuşu farklı olur. Her yiğidin yoğurt yiyişinin farklı olduğu gibi yönetmenden yönetmene de değişir. Herkes farklı bir açıdan görmek isteyebilir eseri. Ama bu herhalde en moderni, bir de farklı sanat dallarından da beslenen bir yorumuyla izliyoruz biz AKM'de. Yani aslında tamamen modern koymadı Recep Bey de. Neoklasik deniyor bu tarza. Yani hem kostümleri gördüğünüz gibi klasik yorumlayıp ama arkada da daha bir hayal dünyasında bir Violetta, hayal dünyasında bir işte çerçeveler olsun. Çok daha neoklasik, çok güzel bir eser çıktı diye düşünüyorum. Hangisini daha çok sevdiniz bu dört farklı sizin oynadığınız? Ben normalde klasikçiyimdir. Yani eserlerin daha klasik yorumlanması hoşuma gider. Ama bu eserde de farklı bir tat oldu. Farklı bir deneyim yaşadım ben. O yüzden bu da çok güzelmiş. Yani modernle karışık bir prodüksiyonda oynamak da çok keyif verdi açıkçası. La Traviata denince herkes bir duruyor gerçekten. Haydi bir kere daha izleyelim diyerek dakikalar içerisinde biletler tükeniyor. Aynı Romeo ve Juliet ve Kuğu Gölü'nde olduğu gibi. Hepsi bir kez daha izlendiğinde bize iyi geliyor doğrusu. Atatürk Kültür Merkezi'nin opera salonundan her seferinde başka duygularla çıkıyoruz. Evet, AKM'nin dehlizlerinde dolanıyoruz. Şimdi sahneye bir bakalım. Orada kimler var, kimlerle ne konuşabiliriz? Evet, burada büyük bir hummalı çalışma var. Çünkü La Traviata'nın kostümlü provasındayız. Herkes bir taraftan bir tarafa koşturuyor. Sesini açanlar, makyajını yapanlar, bir taraftan kostümler derken bakalım şimdi sahnede kimler var, kimi bulabiliriz ve kiminle ne konuşabiliriz? Hadi birlikte gidelim. Evet, sahnede kimi bulduk? Çok eskilerden bir dostumuz Recep Bey, Recep Ay Yılmaz. Daha önce kendisiyle Don Quixote için görüşmüştük ve o günleri de biraz yad ettik. Ama bugün tabii ki La Traviata'yı konuşacağız, bu kült eseri. Kendisi Fransız edebiyatından sahneye koyduğu eserlerle tanınıyor desek yanlış bir şey söyler miyim hocam? Yok yanlış değil. Değil, doğru diyebiliriz. Tercihim her zaman dilini bildiğim ve dilden kaynaklandığı dramaturjisini rahat yapabilmek adına tercih ediyorum. Bir de müziğini çok seviyorum. Fransız müziğini. Hem enstrümantalini hem vokalize müziğini, ekspresyonistleri özellikle çok seviyorum. O anlamda tercih ettiğim bir tarz. Fransız melodileri ve Fransız diliyle söylenmişler. Benim için daha kolay oluyor açıkçası. Evet, çünkü formasyonunuzun bir kısmı Fransız Evet, konservatuvarlar dışında Fransız Dili Edebiyatı mezunuyum. Onun için böyle bir harman yaptım. Tiyatro, müzik ve edebiyat harmanı. Bunu da eserlerde, prodüksiyonlarımda göstermeye çalışıyorum. Risk alıyorum, biliyorum, farkındayım ama... Ama seyirci sizin bu tarzınızı seviyor. Zaten hani sürekli kapalı gişe oynuyor, çok beğeniliyor. Don Quixote'u ben en son ondan bahsettiğiniz için söylüyorum. Ben çok beğenerek izlemiştim. Ve sizin aslında o klasik kült eserleri, hani kaç yüzlerce kez sahneye konmuştur ama sizden izlemek ayrı bir keyif. La Traviata da öyle olacak. Sahneyi görmek, dekoru görmek, kostümleri görmek bile bize bir fikir verdi doğrusu. Bunda da yine aynı formülü mü uygulayacaksınız? Evet, klasik bir eser ama siz ona kendi yorumunuzu katıyorsunuz. Daha ama günümüze yaklaştırıyorsunuz ama belirli bir oranda bu. Evet. Tamamen bir uçuk kaçık bir şey de değil. Yine ayakları yere basıyor. Ne olduğunu biz anlıyoruz ama yine de modern ve günümüze uygun bir yorum diyebilir miyiz? Deriz. Klasik mi deriz? Ne deriz? Modernite ve klasizmi yola çıktığım ilk günden beri harmanlamaya çalışıyorum tırnak içinde. Ne kadar başarılı oluyor, olmuyor bilmiyorum ama sanatta ben şuna çok inanıyorum. Sana ait olsun her şey. Kötü olsun, sana ait olsun diye bir laf vardır ya. Bu tarz defteri dürülmüş prodüksiyonlar, oyunlar, opera eserleri
sahneye koyucuyu çok zorlayan eserler bence. Çünkü defteri dürülmüş, binlerce prodüksiyon var. Bunların arasından sıyrılıp ya da yeni bir şey katmak o esere, müzikal anlamda değil bu. Mizansensel anlamda onu kastediyorum. Bunun çok seyirci adına da daha didaktik olduğunu düşünüyorum. Ona belki bilgi veriyorum çaktırmadan. Bunun bir edebiyat eseri olduğunu, altında yatan metnin roman sanatının en önemli Alexander Dumas oğul olduğunu, onun için tercih ediyorum bunu. Dolayısıyla La Traviata'da da aynı şeyi, yöntemi uygulayıp klasizm ve romantizm, modernite bunları bir arada sunmayı tercih ettim. Daha önce de yapmıştım bu oyunu Ankara'da. Ankara'da gerçekleşen temsilden daha farklı kurgulanıyor La Traviata bu sefer. Dekor, kostüm, ışığın farkına dikkat çekiyor Ay Yılmaz. Bir proloğum var mesela benim, küçücük bir prolog var. Haşa Giuseppe Verdi'nin müzikleriyle ilgili değil bu. Tamamen dramatik aksiyonunu geliştirmek, beğenilir beğenilmez bilemiyorum. Bu didaktizmin altını çizmek adına ufak bir şey yaptım. Mizansensel ekleme yaptım oyuna. Dünyadaki birçok yönetmenin denediği şeyler bunlar. Bizde de artık bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ben sadece bestecinin dediğini yapan, libretto yazarının dediğini yapan böyle bir şey yok. Yani dünya bambaşka bir dünyada yaşıyoruz. Coğrafya çok önemli. Türk seyircisine bunu sunacağız. O anlamda bütün bunlardan ortaya doğru gramajlarda harmanlar yapmak gerektiğini düşünüyorum ben bireysel olarak. Ve o yüzden de böyle çalışıyorum. Türk seyircisinin bu tür oyunlara, operalara ve gösterilere sahip çıktığını düşünüyorum. Böyle büyük bir eseri sahneye koyan Ay Yılmaz da bakalım benimle aynı fikirde mi? Genç seyirciye ulaşmak da daha kolay olur diye düşünüyorum ben. Neticede operanın yaşaması için, balenin yaşaması için, işte senfonilerin de yaşaması için, ki Avrupa'da bile artık böyle hani 100 yılı aşmış senfoniler, yani bilet satmakta zorlanıyor. Onun haberlerini de alıyoruz neticede. Bizim seyircimiz yine sahip çıkan bir tarafı var. Hem de nasıl? Çok seviyorlar. Kapalı gişe oynuyor pek çok şey. Dolayısıyla ama yine de yeni bir seyirciye, gençlere de hitap etmek, çocuklara da hitap etmek gerekiyor. Bence sizin formülünüz onlara ulaşmak açısından da daha olabilir. Yani ben sihirli bir o formül niyetle çıkmadım yola ama olabilir. Bu faydası olabilir böyle bir şeye. Çünkü herkes her şeyi sevmek, beğenmek durumunda değil. Gelenekleri zorlamak lazım zaman zaman. Diyorum ki opera öyle ilginç bir sanat ki farklı coğrafyalarda çok farklı şekillerde algılanabilir ve yorumlanabilir. Müzik değişmiyor olabilir ama o hangi topraklarda oynayacaksa o halkın nabzı, o yönetmenin nabzı, o topraklardan yetişmiş kişi neyse. Yani sonuçta Cenevre değil burası, İstanbul, yani bambaşka bir ülkedeyiz. Bu anlamda ben orayı taklit etmektense bunu yapmayı tercih ediyorum. Yani Türkiye'de dediğiniz gibi çok ilginçtir. Dünyada artık köhne bir seyirci var, dinleyici var, yaşlandılar. İşte bir takım dernekler ve kuruluşlarla yürüyor bir sürü şey yurt dışında. Senfonik müzik için de geçerli bu. Bu şu demek değil tabii, Lady Gaga ile çıkıp bilmem ne yapalım demek istemiyorum ben ama minicik gramajlarla tekrar bunları dile getirmek için bakış açılarıyla biraz daha belki hizmetimiz daha çoğalmış ve daha anlaşılır olabilir diye düşünüyorum. Bu taraftayım, şöyleyim. O yere yat, yani yere de şöyle arkaya doğru. Misalleri. Tamam canım, şu anda dayanıyorum. Bizde
gençlik gerçekten çok meraklı. Gördüğünüz gibi kapalı gişeyiz her zaman. Bu çok sevindirici. Yani biz icracılar için çok sevindirici. Genç bir seyirci var. Beklentisi çok daha farklı sahneden. Kimsenin tahammülü yok artık öyle 6-7 saat oturup Parsifal, dünyanın en güzel seslisini de koysanız oluyor. Yani bu biraz belki ticari bir nasıl diyelim marketing bir mantalite olsa da hayır, ben öyle düşünmüyorum. Bence insani. İnsani ve çağ var yani, dönemler geçiyor, yüzyıllar geçiyor. Biz halen 17. yüzyıldaki gibi davranamayız yani. Hiçbir gelenekselliği yok bence. Her türlü sanat, bale, tiyatro, opera belli klasik kalıplar içinde kalıp devinmeli, tepişmeli biraz, değil mi? Kesinlikle. Bir yere getirme. Tepişmek iyidir bence. Değil mi? Yoldan çıkmaktan bahsetmiyorum. Yanlış algılanmasın. Evet. Tepişmekten bahsediyoruz. Yani, Biraz yeni bir değil mi? şeyler katmak, kımıldamak, Kesinlikle. hareketlenmek. Kesinlikle. Bu çok doğru bir şey. Toplumun nabzını tutmak adına. Bana göre tamamen bu. Zaten La Traviata biliyorsunuz yolunu şaşırmış, başka bir yola girmiş kadının. İtalyanca etimolojik olarak manası. La Dama Camelia, Camelyalı kadın. Alexander Dumas, oğul, altını çiziyorum. Evet, oğul. Çok ihmal ediyorlar bunu Evet. çünkü ve çok kızıyorum ben buna. Baba oğul, ayrıca birbirlerini hiç sevmeyen baba oğul bunlar. Öyle bir tarafı da var Öyle bir maalesef. tarafları var. Mümkün mertebe bu oğlu fils ya da Fransızca tabirle zaten dünyada bunu öyle takdim ediyorlar, Evet. bu tarz eserleri. Öbürü çünkü acaba üç silahşörler mi, La Traviata'nın Zaten, yazarı mı, evet, pardon La Dame Camelia'nın mı gibi bir ikileme düşüyor. Bu anlamda Fransız edebiyatının da opera sanatına tekstsel anlamda katkısı çok fazla. Tam da aklımdaki sorulardan biri buydu. Fransız edebiyatının opera üzerindeki gücü. Fransız edebiyatı operayı nasıl besliyor? Operayı şöyle bir edebiyat tarafıyla daha sanatı ziyade. meselesi. Çünkü Fransız operası 70 yıl sonra başlar dünya opera tarihinde. İtalyanlar operayı yapıp 70 yıldır icra ettikleri halde Fransa buna geç soyunur. Çünkü Fransızca, Fransız dili şan sanatına uygun değildir. Fonetik anlamda ve prozodik anlamda uygun değildir. Ve bu balede çok iyilerdir mesela. Baleye daha önce başlamıştır Fransa. Fransa bu fonetik ve dilin prozodisini hallettikten sonra ancak başlar opera yazmaya. 70 sene sonra 1590 küsür İtalya'da başlıyor Fransa'ya gelmesi. Dolayısıyla Fransa opera yazmaya başladığı an besteciler Jean-Baptiste Lully mesela İtalyan kökenli bir bestecidir bu. Barok dönemin bestecilerinden. Kral görevlendirir Louis, bana opera yapacaksın. Tıpkı Atatürk'ün Tosca ve Carmen'i gördükten sonra Balkanlarda bunu demesi gibi. Ona benzetirim ben bunu. Ve dolayısıyla Fransa opera yapmaya başlar ama müzikal anlamda, müzisyen tarafından size bu cümleleri kuracak olursam daha tedirgin ve temkinli yürürler dil sorunundan dolayı. Ve hep şuna yönelirler. İçinde mutlaka bir bale sahnesi olmalıdır. İçinde mutlaka Fransız tragedyalarından yararlanılmalıdır. Racine'ler, Corneille'ler, Molière. Dolayısıyla bütün bu yazılan tekstler zamanında yıllar içinde, asırlar içinde İtalyan opera bestecileri dahi Fransız yazarlarından, romanlarından ve tiyatro metinlerinden %90 yararlanmışlardır. Buyurun bunlardan bir tanesi. Roman türünün en önemlilerinden biri. Ay Yılmaz, Fransız yazarlardan, romanlardan, tiyatro metinlerinden ilham alan eserlere örnek vermeye devam ediyor. Ne kadar da çok. La Tosca operası, Victorien Sardou bir tiyatro metnidir. La Bohème, Henri Murger'in Paris hayatından Görüntüler adlı eseridir. Daha Carmen, Prosper, gerçi o kendi edebiyatları ve kendi besteleri sonunda. Efendim başka ne? Rigoletto, Victor Hugo'nun Kral Eğleniyor, Le Roi s'amuse tekstinden yola çıkılmıştır. Tekst tabii ki müzik devreye girdiği için birebir motamo satır satır oynanamaz operada. Çünkü ritimlerle alakalı, Tabii. müziğin akışıyla alakalı kupürler olabilir. Bazı sahneler geçiştirilmiş olabilir. Bazı personajlar yok olabilir. Mesela Hamlet vardır. Gene bu Fransız operasıdır. Konu itibariyle İngiliz olmasına rağmen Hamlet'te Polonius'u göremezsiniz. Tiyatro
tiyatrosunda görürsünüz ama yani operatikleştirmeye çalışmışlardır. Sonrasında da işte yaptıkları Faust'lar, Don Quixote birlikte izlediğimiz Manon operası, Thais, bütün bunlar edebiyatın, Fransız edebiyatının opera ile olan ilişkileri. Bir süre sonra İtalyan besteciler de, Sevil Berberi, Beaumarchais' eseridir. Figaro'nun Düğünü, 1. cilt, 2. cilt. O anlamda Fransız edebiyatı operayla birebir çok yakın. Neden mesela İtalyan edebiyatı değil de Fransız edebiyatı? Onu bilemiyorum. Cevabı bende değil onun. Kompozitörlerin seçme sebebini, tabii dramatik aksiyon diye bir şey var. Bazı konular vardır ki sizi kurcalar. Bizi bile, yönetmenleri bile, ben bunu istemiyorum yaparsın. Sebebi yoktur onun. Evet. Fransız edebiyatı neden seçildiğine gelince bu konuyla ilgili inanın hiçbir fikrim yok. Ama çok hitap etmiş bestecilere. Birçok sebebi olabilir. Birçok sebebi olabilir. Yani çok daha ilgi gördüğü için olabilir. Öyle bir alışkanlık olduğu için olabilir. Trend olduğu için olabilir. Evet, pek çok sebebi olabilir. Ama şunu da size sormak istiyorum. La Traviata çok kült bir eser. Ülkemizde de çok seviliyor, çok beğeniliyor. Evet. Yani adı geçtiği andan itibaren hemen gidelim, bir kere daha izleyelim. Hani kaç kere izlediyse de bir kere daha izler ki şu an farklı bir yorum izleyecek bununla. Evet. Niye? Niye Türk izleyicisi açısından sorayım? Dünyada da çok öyle. Niye dünyada ve ülkemizde de bu kadar kült bu eser sizce? Yani bu saydıkları eseri ne kült yapar bir kere müzikal anlamda da Verdi'nin soprano sesler için yazdığı ve onları kimi kez özgür bıraktığı melodileri, kadansları, nüansları icra etmeleri konusunda ve bel canto melodilerle, Akdeniz melodileriyle bezediği çok usta müzikal anlamda, armonik anlamda diyelim bir eser. Yanına da edebiyatı koyduğumuz zaman, Alexander Dumas'ın bu sağlam metnini koyduğunuzda dolayısıyla izleyici bunu algılıyor. Belki nitelendiremiyor neden beğendiğini. Vardır ya, öyle bakarsınız bunda bir şey var ama sebebini bulamaz bir türlü. Bana sorarsanız metnin müzikle birlikte doğru öpüşmesi, metnin içindeki tiyatral akış, dramatik aksiyon, bu ikisi bir arada olduğu zaman ortaya böyle eserler çıkıyor ve izleyici de, Türk seyircisi de tabii dinleyicisi de anlıyor bunu. Bir de şöyle bir şey var, opera zaten bir kere seyredilmez ki. Yani sinemaya gider gibi ben onu gördüm bir daha gitmeyeyim, böyle bir şey yok. Binlerce versiyon seyredebilirsiniz. Başka yönetmenlerin bakış açıları, başka icracıların, solistler adına, orkestra adına. Bu anlamda başyapıtlar bunlar yani. Carmen, Traviata, Aida, benim üçünü bir araya koyuyorum ve bir üçgenimi böyle tamamlıyorum. Vazgeçilmez, her zaman seyircisi olan. Yalnız şunu da söylemek isterim. Eğer kötü sahnelenmişse oyun gene izleyici gitmiyor. Gitmez. Buradan şuna bağlamaya çalışıyorum. Müzik harikulade ama tepside sunuş, seyirciye onu aktarış, müziği ve librettoyu, konuyu artık dünya seyircisi bunu çok önemsiyor. Yani sadece gelip orada müziği dinlemek değil konu. Tabii. Buradan oraya akan anlayış çok önemli, konsepsiyon çok önemli. Türkiye'de de bu seyircinin çoğaldığını düşünüyorum. Ben çok mutlu oluyorum. Ona göre gidiyor gideceği prodüksiyon. Orkestraya bakıyor, orkestranın şefine de bakıyor ki bu açıdan da şanslısınız aslında. Evet. Çok değerli bir şef şefimiz geldi var. İtalya'dan. Lazarov, Monsieur Lazarov var. O da çok değerlidir bizim kurumun şeflerinden. Evet. İkisi de dönüşümlü yönetecekler. Dolayısıyla bu konu La Traviata'nın her zaman konu olması dünyada sebeplerinden birkaçı bunlar. Daha başkaları da vardır belki, bilemiyorum. Orkestra şefi demişken Giuseppe Verdi'nin bu kült operasının yeni versiyonunu yöneten şef Alessandro Domarchi, bakalım eserin yeni hali için neler düşünüyor? İstanbul'da bu eseri sergilemek güzel bir deneyim olsa gerek. I feel really very well to be in Istanbul. It's an amazing city, and it's a lot of history here, and it's amazing how much history it's crossed
with our history. So it's very extremely nice and interesting to be here. And in this theater, everybody is extremely nice and talented, and they can give me the impression to be really home. It's very nice. La Traviata'nın bu versiyonunun farkını şef De Marchi nasıl yorumluyor diye de merak etmiyor değiliz tabii. We can speak about the music and about the regie. About the music, I can say that Traviata is played everywhere from centuries in all over the world. And that's after so many years, there are so traditions. They are very weird, and they have nothing to do with the original. So a big work is to try to do a little more what the composer wanted, and a little less was the caprice of thousands of singers put on this piece. About the regie, it's very interesting. The main idea, I think, is that Alexandre Dumas and Verdi meet. At the beginning, you have seen there are two dancers, and because that's of course the work of a great poet and a great composer put together. This piece was very interesting in his period because it was a contemporary history, which was not so normal in this age. They spoke about gods and about history, but that was exactly contemporary with the audience of 1853. So. Bu kadar önemli bir eseri yorumlarken şef neye odaklanıyor? It's very hard to say, but I think conducting is just about communication. Conducting is not verbal communication, especially if the audience is there. Today, sometimes I say something because it's the last time that I can say something, but normally it's about not verbal communication. So you have just your body and a system that the musicians know, a code with gestures. So I can communicate what I think, and theoretically everybody can understand the smallest details of what I would like to have. But of course we have a score, which is beautiful and with a lot of incredible things inside. And we have the singers. I have to coordinate my vision, the character of the orchestra, and the individuals. Each of them is an individual, each of them have his own idea, and I try to put all these different things together. And if 80% is there, I'm happy. Haydi biraz kulise bakalım. İçeride sanatçıların hazırlıkları nasıl gidiyor izleyelim. Tüm sanatçıların dikkatine genel programın başlamasına 20 dakika kalmıştır. Kuliste tatlı bir heyecanla hazırlıklar sürüyor. Her şey muntazam bir düzen içinde işliyor. İnsanın nefesini kesen o kocaman sahneye de hemen geri dönüyoruz. Ve hazırlıklarına sahnede devam eden başrollerden Ufuk Toker'i sahnede buluyoruz. Şimdi de yanımda Ufuk Toker var, yani Alfredo. Evet, Ufuk Bey, hiç kolay değildir Alfredo olmak diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ama siz nasıl tarif edersiniz? Yani 3 perdenin üçünde de böyle yüksek performansla. Alfredo karakteri tabii ki Violetta karakterine nazaran, Violetta karakteri kadar çok fazla sahnede değilim ama dramaturjinin getirmiş olduğu sorumluluk çok fazla. Bazı sahneler var, işte kavga sahnemiz var meşhur kendisiyle, Violetta ile. Orada dramatik olarak onu sahneye yansıtmak çok zor. Rejisörümüz Recep Bey ile bu konuda çok çalışma yaptık. 1,5 aydır neredeyse her gün çalışıyoruz bütün kastlarla beraber. Ama harika bir şey çıkacak ortaya. Bütün arkadaşlarımızla beraber, bütün solist arkadaşlarımızla beraber. Benim aynı kastı paylaştığım Mert Süngü, tenor. Kendisiyle beraber de çok fazla fikir paylaşımı yaptık. Nasıl olabilir, nasıl en iyi şekilde olabilir. Recep hocamızın da katkılarıyla harika bir şey ortaya koyacağız.
Konusu itibariyle de Türkiye'de ve dünyada çok fazla sevilen bir eser. Siz de biliyorsunuz Aysun Hanım. Aslında Yeşilçam-bari bir konusu var. İşte iki birbirini seven Alfredo, Violetta birbirini çok seviyor ama hem çevresel etkenler, hem hayatın getirmiş oldukları, hem aile etkisi, hastalıklar vesaire bu aşkın yaşanmasına engel oluyor. Ve maalesef ki mutlu sonla bitmiyor. Bu da ülkemizde de dünyada da genelde seviliyor bu tür konular. Ondan dolayı güzel bir şey çıkacak eminim. Biz de umarım hakkını veririz bu eserin. Tabii Recep Bey öyle bir eser koyuyor ki sahneye, klasik haline bağlı kalarak ama günümüz insanının da seveceği şekilde onun bir formülü var. Öyle bir ayar yapıyor kendince, hani o dozajı falan ayarlıyor. Hani eski bir eseri yeni yöntemlerle sahneye koymak konusunda. O yüzden aslında çağdaş bir bakış açısı da var. Böyle buradan baktığımızda sizin açınızdan bu kolaylaştıran bir şey mi? Yoksa seyirci gibi sizin de sanatçının da daha çok keyif almasını mı sağlıyor bu küçük dokunuşlar? Ne dersiniz? Hani bu operanın çağdaş bir hal alması ile ilgili. Yani şöyle, Recep Bey'in bu eseri sahneye koyuşu, şimdi izleyince zaten göreceksiniz siz de. Karakter, baş karakter Violetta kitabın içinden çıkıyor. Duman'ın bu kitabından esinlenerek aslında bir hikaye, yani Kamelyalı Kadın kitabından esinlenerek orada karakterler oradan çıkıyor, kitaptan çıkıyor ve bunu biz seyircimize sunuyoruz. Zaten konu itibariyle de çok az günümüz hayatına uygun konu. Yani ütopik bir durum yok konuda. Onun için çok rahatız. Recep hocamız da zaten bize ne istediğini o kadar net biçimde bize sundu ki ve onu aşıladı ki provalarda. Ben kendisiyle daha önce de bu ikinci kez çalışıyorum Recep Bey'le. Daha önce Don Pasquale eserini beraber onunla çalışma fırsatı bulmuştum. Şimdi bu da ikinci kez çok büyük mutluluk duyuyorum çünkü bir rejisörden beklentiniz sizi yönlendirmesi hem oyunculuğunuza katkısıyla hem karşı tarafta söylediğiniz zaman tiyatral olarak da bunu seyircinin algılayabilmesi çok önemli bizler için. Kendisi de bize bunu sunuyor. Çok güzel bir şey çıktı ortaya. Yani bu dekor, kostüm, modern hiçbir şekilde bize yabancılık çıkartmadı. Gayet net bir şekilde güzel bir şey çıktı ortaya. Bu ölümsüz eserin başrollerinden birini sahnede yakalamışken Türk seyircisinin esere olan ilgisini nasıl bulduğunu soruyorum. Seyircinin ilgisi olağanüstü. Ya bizi çok heyecanlandırıyor bu durum çünkü biletler çıkıyor ve bitiyor. Şu an La Traviata eserinde birçok bileti zaten ilk premier ve ikinci temsil bitti. Diğer temsil biletlerine de bakıyorum ne durumda satışlar diye. Bitmek üzere Bitmek neredeyse. üzere. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Sadece bu eser değil, diğer balenin, işte operanın bütün eserleri 2200 kişilik, 2300 kişilik salon ciddi bir sayı bu. Bunun tükenmesi, bitmesi ve şöyle bir şey söyleyeyim size. İlgi, insanların ilgisi, genç yaş. Yani her yaştan insan görüyorum ben burada. Sanatsever görüyorum. Geliyorlar, izliyorlar, meraklılar. Evet. Çok mutluluk verici bir şey bu. Biz de bunun karşılığını verebiliyorsak ne mutlu. Umarım daha iyi eserlere, daha büyük eserlere güzelce ve beraberce sanatseverlerle gerçekleştireceğiz. Evet. Peki gençlerin ilgisi sizin yaptığınız sanata, sanatçı olmaya ilgisi nasıl? Karşılaştırdığınızda bir artış var mı yoksa zor meslek bu deyip azalış var mı? Gençler çünkü izlemeyi seviyorlar ama icra etmeyi seviyorlar mı? Şimdi şöyle konservatuvarlarda ciddi bir talep var, bunu biliyorum. Benim hocam aynı şekilde ders vermeye, öğrenci yetiştirmeye devam ediyor. Başka hocalar var, arkadaşlarım var yetiştiren. Ciddi bir talep var ama tabii ki bu meslek zor bir meslek. Hayatınızdan fedakarlıklar yapmanız gereken bir meslek. Olimpiyat sporcusu gibi çalışıyorsunuz. Sporcu gibi yaşamanız gerekiyor. O şekilde her gün çalışmanız gerekiyor. Bu da tabii ki ciddi bir disiplin gerektiriyor. Bu yola çıkan arkadaşlarda, genç arkadaşlarda tabii ki kopmalar oluyor ama birçok kişi ben biliyorum ciddi bu
sanatı yapmak için, icra etmek için gecesini gündüzüne katan, işte master class'lara yapıyorlar, Avrupa'da çeşitli kişilerle çalışıyorlar, en iyi şekilde yapabilmek için çalışıyorlar. Gelen genç kuşak sanatseverlerden de gelip izledikleri zaman ben de işte tenor olmak istiyorum, ben de bas olmak istiyorum, sahnede olmak istiyorum, ne yapabilirim? Bu tür şeyler duyuyorum ve bunu çok mutlu ediyor. Ben umarım çok fazla çoğalırız bu sanata gönül verenler olarak. En üst seviyede de, yani ülkece en üst seviyede de bu işin hakkını veririz diye düşünüyorum umarım. Sahnedeki hazırlıkları biraz da seyirci koltuklarından izleyelim istedik. Bakalım bu muhteşem eser uzaktan nasıl görünüyor? Aslında buna Atatürk Kültür Merkezi'nde bir gün ya da La Traviata'nın sahnelenişinden önceki gün gibi pek çok isim de koyabiliriz. Şimdi de yanımızda İstanbul Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Caner Akgün var. Böyle bir eser, hani kült bir eser, herkesin sevdiği bir eser. Genelde hani herkese de aynı soruyu sordum ama sizin açınızdan hani böyle dünyada da çok sevilen bir eseri. Üstelik Recep Bey bu sefer farklı bir yorumla sahneliyor. Üç perde olarak Atatürk Kültür Merkezi'nde ve kaç oyunla giriyor? 6-7 gece var herhalde arka arkaya, değil mi? Kaç? Bu sene yaklaşık 13 kere oynayacağız Mayıs ayı sonuna kadar. Evet. Şubat ayının biletleri bitmek üzere. Yani birkaç gece zaten direkt sold out. Diğerleri de bitmek üzere. En azından biz bunu çektiğimizde belki yayınlandığında bitmiş de olur ama çok da ilgi var. Ama sizin tarafınızda, yani genel müdür olarak hani böyle bir eseri burada sergilemek ve böyle bir yorumla ve böyle bir ilgiyle siz neler söylersiniz? Ya tabii Atatürk Kültür Merkezi hepimizde çok büyük bir heyecan yarattı. Burası Türkiye'nin kültür ve sanat yaşamının dünyaya açıldığı bir vitrin. Evet. Bu vitrinin içerisinde de en güzel yere oturan kurumlardan bir tanesi de İstanbul Devlet Opera Balesi, kuşkusuz. Çünkü her eserimiz buranın teknik imkanlarına uygun ve bütün imkanları kullanabilecek seviyede olduğu için seyircilerimiz de takdir ediyor ve onlar da tabii ki bu görsel ve işitsel şöleni izlemeye geliyorlar. Tabii Recep Ay Yılmaz'ın bu rejisi çok önemli. Bu rejisinde beni en çok etkileyen, hatta dergide de yazdım kendi yazımda, çerçeve ve kırık bir çerçeve ve kırık çerçevenin içerisinde kırık ayna. Ve ayna aynı zamanda zemine de yayılıyor. Ve zaman zaman Violetta o aynaya bakıp kendine bakıyor. Ne kadar solmuşum diyor mesela. Burada Violetta'nın psikanalitik yolculuğu var. Bu çok önemli bir şey. Bence günümüz insanı şu an artık kendi iç iyileşmesiyle uğraştığı için onları en çok vuracak metaforun bu olduğunu düşünüyorum. İkincisi, Recep Ay Yılmaz'ın en önemli fikirlerinden bir tanesi bu prodüksiyonda ve beni en çok etkileyen fikirlerden bir tanesi kitap metaforunu kullanıyor olması. Öyle bir ikon kullanıyor ve çünkü burada aslında birçok şeye mercek tutmaya çalışıyor. Nedir? Aslında opera ve bale sanatlarının temelinde edebiyat, felsefe, tarih, araştırmacı ruh ve insanları bir boyutuyla belki buraya da yönelttiği için beni çok mutlu ediyor. Tabii sanatçıların nitelikli yorumu, kurumumuzun büyük bir geleneği var opera konusunda. Hem koro hem orkestra. Herkesin büyük bir ustalıkla yorumladığı bir eser oluyor. Solistlerimiz çok değerli. Ben de tabii onlarla birlikte Giorgio Germon rolünü yorumladığım için çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Kurumumuz kendini gerçekleştirdiği ve evrensel standartlarda kendini ifade ettiği bir süreç yaşıyor. Bunun da bir parçası olduğum için çok mutluyum. Evet. Tabii yıllarca müessesenin içinde olduktan sonra şimdi genel müdür olarak da buradasınız. Bu görev değişikliği ya da bu bayrak değişikliğinde, yani yeni bir görev üstlenirken büyük bir sorumluluk bu arada. Çünkü Türkiye'de bizim operamız çok kıymetli. Yani Atatürk'ün o ilk opera, ki filmi de çekildi ve Tansal Türk de oynadı. Ne kadar da güzeldi. Yani nasıl emeklerle başladığını sinemada da izledik. Yani öyle de çok güzel bir hikayemiz var. Çok kıymetli bir hikayemiz var. Ve şimdi onu İstanbul'a siz götürüyorsunuz. Bu bir sanatçının kendi yaşamında, kendi kariyerinde çok önemli bir şey olsa gerek.
Tabii yani büyük bir aura var burada. 1960 yılında Tosca'yla Aydın Gün rejisi Leyla Gencer oynuyor başrolünü. 1960 yılından beri Taksim'in içerisinde çok önemli bir gelenek var. Ve o geleneğin bir temsilcisiyim. Tabii Devlet Opera Balesi Genel Müdürümüz Sayın Tansal Türk'le beraber bu bilinçle hareket ediyoruz. Cumhuriyet'in kurduğu en önemli kurumlardan bir tanesi Opera ve Bale Kurumu. O yüzden ben bazen otururken, arkadaşlarımla çalışırken, toplantı yaparken sanki Aydın Gün hocamız odanın içinde gibi hareket ediyorum. Çünkü bu bir bayrak biz bir görevi bir süre devam ettiriyoruz. Elimizden geldiğince birikimlerimizle beslemeye çalışıyoruz. Ve daha sonra bayrağı daha diğer jenerasyona vereceğiz. Ama bu çok değerli. Bir bayrağı vereceğimiz jenerasyonların yetişiyor olması ve insanların birbiriyle bu geleneği paylaşıyor olması aslında en büyük bizim hazinemiz. O yüzden bu bilinçle elimizden geldiği kadarıyla devletin bu güzide kurumunu korumaya çalışıyoruz. Ve onun seviyesini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Ve benim yaptığım sadece aracılık. Tıpkı sahnede olduğu gibi. Geçen gün konuşuyorduk. Bu sahnede sizle de biraz önce konuştuk. Verdiği librettisti, aynı zamanda işte sahneye koyan Recep Ay Yılmaz'ı ve kendi kurumumuzu temsil ediyoruz. Biz temsile gidiyoruz, temsile çıkıyoruz deriz her zaman. Gerçekten bu bir temsiliyet ve çok büyük bir onur tabii. Evet. Tabii uzun yıllar AKM'ye ara vermiş. Yani buranın tekrar yapılması sırasında bir süre ara verdik ve bu alışkanlık aslında biraz sanki böyle değişmeye başlamışken neyse ki açıldı Atatürk Kültür Merkezi tekrar hayatımızda. Ve o eski şaşalı günlerini hemen geri döndü. Seyircinin ilgisi çok iyi. Biraz önce konuştuğumuz gibi biletler satışa çıkar çıkmaz bitiyor. Ve o ara verilmemişçesine alışkanlık devam. O nasıl bir kültür oluşmuş ki aslında İstanbul'da, Taksim'de, Atatürk Kültür Merkezi'nde aynen devam ediyor. Aynen devam ediyor. Çok etkileyici ama o 13 sene bizim için çok zordu. Bir kurumu geri götürme riski çok yüksek olan bir zaman süreci. Çünkü nasıl söyleyeyim, bu işte her iş gibi arz talep konusu. Mesela bizim 200 bini aşkın seyirciyle fiziksel dokunuşumuz var sene içerisinde. Evet. Bu demek oluyor ki belirli kendini temsil etmek isteyen kurum ve kuruluşların da burada görünme isteğinin artması demek bu. Evet. Şimdi başka açıdan baktığımız zaman ve buraya daha önemli sanatçıların bu desteklerle gelmesi demek. Evet. Yani devletimizin çok büyük bir desteği var ama özel kurum ve kuruluşların bize yaptığı desteklerle çok önemli bir merkez haline gelebiliyoruz. Bu ilgiyi de tabii herkes görüyor ve benim mail kutum böyle taleplerle, bize destek istekleriyle dolu. O yüzden çok mutluyuz. Tan Bey'le beraber bunları ayırıp nitelikli kurumlarla birlikte işbirliğine de yapıyoruz. Bu da önemli bizim için. Evet. Tabii ki insanlar gelecekler, izleyecekler, mutlu olacaklar ve biz de daha iyi şeyler yapacağız bununla birlikte. Bu yıl Devlet Opera ve Balesi seyirci rekorları kırıyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tansal Türk müthiş bir sinerji yarattı. Hem kurumun içinde hem de seyirciyle. Ellerine sağlık diyor. Mikrofonu sevgili Genel Müdür'e uzatıyoruz. Evet, Atatürk Kültür Merkezi'nde dolanırken şanslı bir günümüz ve sevgili Tansal Türk de burada. Biliyorsunuz Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tansal Türk demem lazım artık tabii ki. Ama biz onu yıllardır sanatıyla zaten severek takip ederken ne mutlu bize ki ve çok şükür ki burada sizi Genel Müdür olarak, Devlet Opera ve Balesi'nin Genel Müdürü olarak görüyoruz. Çok teşekkür ederim. İkinci ya da üçüncü röportaj ama her seferinde hani bunu söylemek hoşuma gidiyor doğrusu. Çok teşekkür ediyorum. Herkes aynı çok da fikirde. mutlu oluyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Çok mutlu oluyorum duydukça bunları. Ama çok koşturuyorsun, dünyanın dört bir yanındasınız. Dolayısıyla da hani tüm bu içeriklerle ilgilenmek, hepsiyle tek tek ilgilenmek çok zordur. Bunu da tahmin ediyorum. Ama bugün konumuz Atatürk Kültür Merkezi'nde kostümlü provadayız. La Traviata'yı konuşuyoruz. Recep Hocam'la konuştuk, Caner Bey'le konuştuk, sanatçılarımızla konuştuk. Hazır sizi yakalamışken de sizden de hemen hem La Traviata ile ilgili hem de AKM'deki hem de tüm bu Türkiye'deki Devlet Opera Balesi'nin yeni eserleriyle ilgili belki bir şeyler söylemek istersiniz. Verdi'nin çok önemli eserlerinden bir tanesi Traviata. Yani Kamelyalı Kadın'ın Alexander Dumas'ın hikayesinden yola çıkılarak tabii 1853'te ilk Venedik'te yapılmış. 1954'te de Ankara Operası'nda ilk konulmuş ve defalarca tekrar
çeşitli versiyonlarıyla seyircisiyle buluşmuş. Tabii bizim genel müdürlük dönemimizde de bir Traviata yapmak vacip oldu ve sağ olsun Recep ustamız, Recep Ayılmaz kendi dokunuşuyla müthiş bir esere daha imza atmış oldu diyelim. Traviata gibi tabii birçok esere tekrar revize etmek ve bunları seyirciyle buluşturma planı yaparken il değerlendirerek aslında gitmeye çalıştık daha çok. Hangi il, hangi seyirci kitlesiyle buluşacaksa daha yakın temas içinde olunmasına özen göstermeye çalıştım. Çünkü yeni bir opera bale algısı oturtmaya çalışıyoruz bu 1. Anadolu Opera Bale Festivali ile. O Şırnak'tan yola çıktığımız, Ardahan'dan devam ettiğimiz Erzincan 23 ile gideceğiz. Yetenek her yerde taramalarıyla da aslında bir nevi gençlere de uzanarak Çok güzel. bütün şehirleri biraz daha aktive etmeye çalışıyoruz açıkçası. Önemli olan ilk buluşmalar. Yani eserin ilk çıkma anıyla seyircinin buluştuğu anda seyircinin o içselleştirmesi, hatta evine gittiği zaman hala hayalinde o müzik sesini, işte sahnedeki detayları hatırlaması çok değerli. Bunun için tabii çok muhteşem bir ekip Devlet Opera ve Balesi. Yani takım ruhuyla ancak bütün bunlar kurulabilir diye düşündük. O yüzden bütün birimleri tekrar aktive ettik, canlandırmaya çalıştık. Yani tabii gurur duyuyorum. Yani Devlet Opera ve Balesi kurumu o kadar özellikli bir kurum ki sanatçısıyla, teknik ekibiyle neler yapabilir daha. Şimdi bu tarihi rekor olarak geri döndü. Yani seyirci yaklaşık 2 misli, 3 misli olmaya başladı festivallerimizde, yerleşik temsillerimizde. Traviata da böyle bir eser. Yani bu sanırım Atatürk Kültür Merkezimizin seyircisine hitap edecek ve tekrar bir başka yapılacak olan operaya da bir köprü gibi bir etken haline dönüşecek diye düşünüyorum ve hissediyorum. Yani dediğim gibi planlamalar çok değerli. Evet. Biz bunu yaratıcı kadromuzla birlikte bir araya gelerek tabii en sonunda bizlerin de kararıyla ortaya yeni prodüksiyonlar çıkıyor. Repertuarımız çok geniş ama repertuarımızın içinde hiç yapılmayan eserler de vardı. Bunlardan bir tanesi Adnan Saygun'un Gılgamış Destanı'nı hazırlamaya başlıyoruz şu anda. Cemal Reşit Rey'in el yazması notalarını bulduk. Beyaz eldivenler diktirdik. Onları aldık, işlemeye başladık. Çelebi Operası gelecek Ankara Operası'na. Ferit Tüzün'ün Midas'ın Kulakları. İşte burada Deli Dolu opereti. Belki çeşitli, belki Hacı Bektaş Veli oratoryosu, belki bir Cumhuriyet oratoryosu vesaire. Bütün bunları işlemeye çalışıyoruz ama işlerken çok acele etmemek de gerekiyor. Hakkını vererek. Çünkü bu biraz böyle hani yanlış da anlatmak istemiyorum ama bir uçak yapımı gibi. Yani bir deadline belirtilerek yapıldığı zaman o zaman sindire sindire gidemeyebiliyor. O yüzden programlamanın çok erken organize edilmesi, sanatçılarımızın ezberleriyle birlikte yaratıcı kadromuzun hayalini ayakları yere basar şekle büründürmekle bir zamanı çok iyi kullanarak götürmek gerekiyor diye düşünüyorum. Nitekim 1,5 yıldır bunu yaptığımız için seyircinin teveccühüyle de karşı karşıyayız ve çok mutluluk duyuyoruz bu konuyla. Evet, rekorlar da böyle geliyor. Tabii seyirci Atatürk Kültür Merkezi'nin çok kalıplaşmış bir seyircisi var ama 13 yıl aradan sonra tekrar açıldığında açıkçası benim kafamda acaba nasıl olur? Neticede 13 yıl arada, yani neredeyse 2 jenerasyon demek 13 yıl falan derken, ama öyle güzel temsiller koydunuz ki, öyle güzel eserlerde geldi ki hiç ara vermemişçesine rekor kırarak devam ediyor. Bu çok kıymetli ki kapasite 2 katına çıktı bu arada Atatürk Evet. Kültür Merkezi'nde. Yani daha fazlası başarıldı gibi görünüyor. Bir taraftan da bir Cumhuriyet Şarkısı filmine de değinmek istiyorum. Aslında bu ülkede operanın temelleri daha Cumhuriyet kurulurken ilk yıllarında atılmış bir temel var ve o yıllarda o kadar zorluk içindeyken bile sanat ne kadar önemli bu ülkede, bunu da görerek zor şartlarda bir orkestra kuruluyor. Neticede bu çok kıymetli ve siz de rol alıyorsunuz Evet. o filmde. Evet. Seyirci sinemada bunu gördü. Şimdi bence onun karşılığını burada da daha da coşarak verecek. Çünkü kolay olmuyor bunların hepsi, hiçbiri. Neticede 100 yıl önce kurulmuş, neredeyse 100 yıl önce kurulmuş bir kurumdan bahsediyoruz. Zaten bu sahne sanatları belki Türkiye'deki algısı bugüne kadar bir eğlence yapısı olarak algılanabilir ama
Aslında devlet opera balesi, devlet tiyatroları, güzel sanatların asli görevi motivasyon algısının oturtulması ve olası zor süreçlerde sanatla seyirciyle buluşturularak o motivasyon yapısının yukarıya çıkarılmasıyla da ilgiliydi. Atatürk bunları da zaten birçok şeyi gördüğü gibi bunları da görüyordu. Bizler tabii onların torunları olarak o ilkeleri, o bakış açısını da sürdürmek durumundayız. Tabii kolay olmuyor. Çok büyük bir ülke Türkiye. Yani 80 küsur vilayetiyle birlikte ve mozaik sosyal psikolojik yapısıyla birlikte işte bunu iyi planladığımız zaman aslında bu bir zenginlik haline dönüşmeye başlıyor. Cumhuriyet Şarkısı filminde tabii ben talep ettim BKM'ye, ya ben de bir rol oynamak istiyorum diye. Atatürk'e perde açan teknik bir çalışanım orada. Evet. Çok tabii sembolik de olsa Tansu Atürk'ün değil ama Devlet Opera Balesi'nin genel müdürünün oradaki varlığı bence çok kıymetliydi. Bu daha çok bir filmden ziyade bir belgesel yapıya da sahipti aynı zamanda. Dolayısıyla son derece mutlulukla o sanatçı arkadaşlarımın, oyuncu arkadaşlarımın da arasında olmuş oldum. Şimdi bunu yetenek her yerde taramalarında da gözlemliyorum. O kadar bir ilgi ve arzu var ki hani böyle bazı şehirlerimiz çok şanslı. İşte İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezimiz var ama her ilimizde yok. Dolayısıyla susamış iller diyorum ve o susamış illere haritayı açıp gitme teşebbüsünde bulunduk. 23 ile giderken de 23 ilde de bir ya opera bale kuyruğu, 7-8 kilometre. Hatta sinema salonlarını da ayırarak kendimizi yansıtıyoruz orada. O salonlarda dolu. Demek ki bir beklenti de vardı. Yani acaba halkımız bunu anlar mı? Acaba operayı ilk karşılaştığı zaman nasıl algılar çekincesinden uzaklaşmak gerekiyor bir kere. Fevkalade algılıyor. Hatta eleştirileri de o kadar doğru geliyor ki, çünkü pür, yalın, temiz, hiç hasar görmemiş eleştiriler çoğu tabii Anadolu'da. Onların arasında da olmaktan son derece mutluluk ve gurur duyuyoruz Devlet Opera Balesi olarak. Atatürk Kültür Merkezi'nde yeni sahneler de İstanbul'da olacağını hesap ediyoruz, planlıyoruz. Çok güzel. Bu yeni sahnelerle birlikte aslında seyirci sayılarının çok daha fazla artmasını da sağlamaya çalışıyoruz. Belki bir dipnot vermem gerekir. Anadolu'da çok büyük yetenekler keşfetmeye başladık gerçekten. Müthiş. Bu yetenekleri benim konservatuvarlara biraz kaba elemesini yaptıktan sonra akademilere bırakacağımız ince elemede orada bir eksik var. O eksik yatılı okulların tekrar devreye sokulması gerekir. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanımızla konuştuk. O da bir start verdi. Dolayısıyla özellikle Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarımızın aynı bizim yatılı okulda okuduğumuz gibi genç neslin oralardan gelerek bu eğitim sürecine yetenekleri doğrultusunda okutulması bence son derece kıymetli. Çünkü ne kadar sayıyı arttırabilirsek onların arasından çok büyük sanatçılar da çıkacaktır mutlaka. Evet, kesinlikle eminim. Neticede bu ülkede Saygunlar, Cemal Reşit Reyler çıktıysa hani daha iyileri de çıkacaktır bu geldiğimiz zamanda, bu imkanlarla. Biz inanıyoruz. Bu inançla da hareket ediyoruz. Yani bütün Devlet Opera Balesi'nin tüm kadrosu tarihi bir fırsat olarak görüyoruz bu süreci, bu yönetim sürecini. Dolayısıyla bir takım oyunu kurduk ve bu takım oyununun şu ana kadar işlediğini fark ettik. Umarım uzun yıllar bu şekilde o sistem doğrultusunda götürülecektir, gidecektir. Buradan geçmiş genel müdürlerimize de ben teşekkürü bir borç bilirim. Çünkü her genel müdürümüz bir tuğla koymasa bizim koyduğumuz tuğla buralara kadar bu yükseklikte bir duvar oluşturmazdı. Sanat duvarı oluşturmazdı. Dolayısıyla 22. Genel Müdür olarak tüm geçmiş genel müdürlerimize müteşekkir olduğumu, buradan minnetlerimi de sunduğumu ifade etmiş olayım. Biz de onlara teşekkür ediyoruz ama bunun da altını çizeyim. Burada öyle güzel bir takım çalışması var ki ben ne zaman içinize girsem ve hani bir sohbet ortamı olsa içeride herkesin canla başla o an hangi temsil varsa ya da ne yapılıyorsa, proje neyse hepsi inanılmaz bir motivasyonla çalışıyor. Burada tabii ki senin de yarattığın atmosfer çok kıymetli. Sana da çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum size de. Hazırlıklar tamam. Tüm ekip gösteriye hazır. Biz de ayak altından çekilip salonda yerimizi alıyoruz. La Traviata temsilinin heyecanı bizi de sardı. Perde açılmadan derin bir nefes alıyoruz. Muazzam bir ekip çalışması, müthiş bir görsel şölen, nefis bir temsil. Alkışınız bol olsun.
Herkese iyi seyirler. Let's go.